Gelecekten korksa da 2050 yılına gelindiğinde muhtemelen dünyamız bugünkünden çok daha farklı olacaktır. İklim değişikliği, artan nüfus, pandemi, doğal kaynak gibi zorluklar önümüzdeki 10 yılda tüm dünyayı meşgul edecek gibi duruyor. Var olan bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle kuantum bilgisayar teknolojileri yaygın hale gelecektir. Bunun getirdiği işlemci gücüyle yapay zeka ve robot teknolojileri de çağa atlayacaktır. Transistör benzeri yapıların yerini alacak teknolojiler sayesinde kuantum tabanlı işlemciler yapay zekalara, bilgisayarlara ve hatta insanlara entegre edilebilir. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyne yerleştirilen işlemciler sayesinde Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkları, omurilik zedelenmelerini ve körlüğü çözmeyi hedefliyor. Yakın zamanda bir maymun, beynine yerleştirilen çip sayesinde düşünce gücüyle Pong isimli oyunu oynamayı başardı. Yani ileride insanlar da bilgisayarlarını, telefonlarını ve hatta organlarını düşünce gücüyle kontrol edebilecek duruma gelebilir. İnsanlar arası iletişim bile bu teknoloji sayesinde farklı boyutlara taşınabilir olacaktır. Amazon şirketi tarafından sadece robotların çalıştığı depolardan sonra insansız marketlerde deneme aşamasına getirildi. Amazon Go sayesinde markete girip almak istediklerinizi alıp çıkabilirsiniz. Aldıklarınız hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilecektir. Bu uygulama diğer firmalarda da yaygınlaştığında özellikle sıra bekleme derdi son bulacaktır. Günümüzde kullanılan neredeyse tüm akıllı saat ve telefonlarda sağlık verilerimizi ölçebilen teknolojiler mevcut. Gelişen veri işleme gücüyle bu cihazlar hastalıkların tespit edilmesinde, teşhis konmasında hem hastalara hem de doktorlara zaman kazandırabilir. Hastanelere gitmek zorunda kalmadan uzaktan alınacak yardımlar birçok insanın hayatını değiştirecektir muhtemelen. Pandemi döneminde alıştığımız uzaktan toplantılar ve görüşmeler, sanal gerçekliğin de işin içine dahil olmasıyla 2050 yılında çok daha farklı boyutlarda olacaktır. Günümüz teknolojisiyle büyük yer kaplayan sanal gerçeklik gözlükleri ve diğer araçlar, gelecekte çok daha portatif ve ucuz olacaktır. Böylece herkes toplantılarına sanal gerçeklik üzerinden katılabilir, satın almak istediği kıyafetleri deneyebilir veya çeşitli turlar satın alarak sanal bir turist haline gelebilir. Yapılan araştırmalar şöyle gösteriyor. Önümüzdeki 10 yılda büyük otomobil üreticilerinin tamamı otonom sürüş özelliklerine sahip araçları piyasaya sürmeye başlayacak. Uzmanlara göre 2035 yılına gelindiğinde araçların birçoğu sürücüsüz olacak. Şöyle bir baktığımızda aslında bu tez doğrulanıyor. Tüm dünyada 2014 yılında 320 bin elektrikli araç yollarda dolaşırken bu sayı 2019 yılında 2 milyon 300 bine yükselmiş. 2025 projeksiyonları elektrikli araçların 10 milyonunun yollarda olacağını gösteriyor. Bu da demek oluyor ki 2050 yılında klasik fosil yakıtlı araçları trafikte göremeyebiliriz. Bu durumda benzin istasyonları tarihin tozlu sayfalarında yerini almış olabilir. Tesla firması hem elektrikli hem de sürücüsüz araçlarda şimdiden iyi bir noktaya geldi. Google milyarlarca dolarlık yatırımı sadece otonom araçlar için yapmaya devam ediyor. Tahminlere göre 2030 yılına gelindiğinde tam otonom araçlar diğerlerinden daha fazla trafikte yer alacaklar. Tüm bu gelişmelerle birlikte yük taşımacılığı da insansız hale gelecektir. Tırlar, kargo araçları ve dronlar. Günümüzde denemesi yapılan dronlarla kargo teslimatı 2050'ye gelindiğinde hayatın bir parçası olabilir. Yine geçtiğimiz günlerde Houston'daki Domino's Pizza teslimatlarını Nuro firmasına ait R2 isimli araçla yapmaya başladı bile. Diğer firmalarda dronlarla yemek teslimatlarını deniyorlar. Airbus gibi bazı firmalarda drone teknolojisini biraz daha ileri götürerek insan taşımacılığında kullanılması için hava taksileri geliştiriyor. İnsanlar 2050 yılında hava taksilerine biniyor olabilir. Boring Company ve Hyperloop firmaları da ulaşımı yer altına indirerek gelecekte insanların bir yerden bir yere gitmesini hızlandıracak çözümler üretiyorlar.
Hyperloop'un kapsülleri saatte 1200 km hıza çıkarak Los Angeles ile San Francisco arasındaki mesafeyi 45 dakikada gidebilir. Özel aracınızla bu mesafe 6 saat sürüyor. Yeni ve hızlı teknolojiler sayesinde gelecekte gökyüzünde daha az uçak görebiliriz. Hyperloop hızlı olsa da daha fazlası da yapılıyor. SpaceX şirketinin yolculukları için geliştirdiği Starship roketi, Elon Musk tarafından kıtalar arası ulaşım için de kullanılmak isteniyor. Starship ile New York-Londra arası 30 dakikaya inebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları da gelişmeye devam ediyor. Şu anda dünyadaki enerji arzının yalnızca %0,02'sini oluşturan güneş enerjisi, 2050 yılında dünyadaki elektriğin yarısını, bina ısıtmalarının yarısını ve endüstriyel ısı ve yakıtın %15'ini sağlayabilir. Şu anda dünya elektriğinin yalnızca %2'sini sağlayan rüzgar enerjisi, 2050 yılına kadar dünya elektriğinin %25'ini karşılayabilir. Bu noktada en büyük sıkıntı, mevcut rüzgar türbinlerine ek olarak 1 milyon tane karada ve en az 100.000 tane denizde de yapılmasının gerekecek olması. Bu tarz enerji kaynaklarının maliyeti yıllar içinde azaldı ve sonunda kömür ve doğalgaza yatırım yapmaktan daha karlı bir noktaya geldi. Tesla'nın solar çatı projesi gelecekte benzerleriyle birlikte hayatımızda önemli bir noktada olabilir. Bu projeyle birlikte ürettikleri Tesla Powerwall ile güneş panellerinden elde ettikleri enerjiyi depolama çözümleri de sunuyorlar. Utah'ta küçük bir şirket dünyanın en güvenli, en güçlü rüzgar türbini adını verdiği PowerPod üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir bira fıçısı büyüklüğünde ve özellikle kentsel yerleşim alanları için tasarlanan bu türbinin normal bir rüzgar türbininden 3 kat daha fazla güç üreteceği de belirtiliyor. Devasa boyutlarda olmayan bir rüzgar enerjisi kaynağı 2050 yılında daha kullanışlı olabilir. Temiz enerjiyle dolu 2050 yılı için herkese spekülatif gelecek bir seçenek daha var. Füzyon enerjisi. Günümüzde ITER isimli bir projede 35 devlet ortak olarak çalışmaya başladı. Toplamda 20 milyar dolarlık bir yatırım içeren proje, füzyon enerjisinin güç üretiminde kullanılabilirliğini test etmek üzere yoğunlaşmış durumda. 2025 yılına kadar çalışır hale gelmesi beklenen bu projeden 2050 yılında belki de tam kapasite faydalanabileceğiz. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları da gelecekte alternatif çözümler olarak karşımıza çıkabilir. Kim bilir belki okyanuslardaki dalgalardan ve gelgitlerden bile çözüm üretilebilir. NASA geçtiğimiz günlerde Ay'a geri dönmek için başlattığı Artemis projesinde SpaceX'in tasarlayacağı Ay'a iniş modülünü kullanacağını açıkladı. 2024 yılında Ay'a geri döndükten sonra ise planlarda Mars'a insan göndermek var. Blue Origin, Dynetics ve SpaceX gibi firmalar dahil oldukça uzay yarışında büyük atılımlar da gelmeye başladı. Önce tekrar kullanılabilen Falcon roketleri başarılı oldu. Şimdi de Starship'in ilk denemelerine tanıklık ediyoruz. Eğer her şey SpaceX ve Elon Musk'ın planladığı gibi giderse, 2024 yılında Mars yolculuğuna da şahit olabiliriz. Yine Elon Musk'ın planları dahilinde olan Mars'a koloni kurma fikri 2050 yılına geldiğimizde gerçekleşmiş olabilir ve 1 milyon kişi yeni Mars şehrinde birlikte yaşıyor olabilir. SpaceX'in Starlink projesi de tüm dünyaya hızlı bir internet sağlama fikriyle yola çıktı ve binlerce uydu dünya yörüngesine yerleştirilecek. Günümüzde 1200 Starlink uydusu dünya çevresinde dönerken, proje tamamlandığında bu sayı 42.000'e ulaşacak. Benzer şekilde Amazon'un Kuiper isimli projesi de bulunmakta. Bu uydular sayesinde 2050 yılına gelindiğinde dünya üzerinde herhangi bir noktada kaybolmak, telefonun çekmemesi veya internet olmaması gibi bir sorun kalmayacak. 2050 yılına gelindiğinde Blue Origin, Virgin Galactic, Boeing
ve SpaceX firmaları aracılığıyla uzay yolculukları sıradan hale gelebilir. Uzay otellerinde konaklayabilir, Ay'a veya Mars'a yerleşebiliriz. Gelecekte yeme alışkanlıklarımız şimdikinden çok farklı bir durumda olabilir. Et tüketerek ve mangal yaparak geçirdiğimiz zamanlar gençlere anlatılan hikayelere dönüşebilirler. Hayvanların sera gazı etkisi ve hayvanlardan bulaşan çeşitli hastalıklar sebebiyle et tüketimi giderek azalacaktır. Beyond Meat ve Impossible Foods gibi firmalar çıkardıkları alternatif et ürünleriyle şimdiden piyasada kendilerine yer edindiler. En ilginç yaklaşım ise kesilmiş hayvanlar yerine hayvan hücrelerinde bulunan vitro hücre kültürleriyle üretilen et. 2050 yılında lüks lokantalara gidildiğinde ahşap görünümlü plastik tabaklarda vitro T-bone steak yenmesi gayet mümkün. Günümüz insanının sebze ve meyve ağırlıklı diyetleri, etsiz alternatif sağlıklı beslenme programları da alışkanlıkları değiştirmeye başladı. İnsanların daha fazla yenilebilir bitkiye ihtiyacı olacaktır. Bu durumda çiftlikler ve tarlalar yatay olarak büyüyemeyeceğinden dikey seralar, dikey tarlalar kurulacaktır. Sonuç olarak gelecekte neyle karşılaşacağımızı kestirmemiz çok zor. Ancak var olan teknolojiler üzerinden bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. İnsanlık tarihinde öyle zamanlar geliyor ki büyük bir kırılma yaşanıyor. Bundan 5 yıl önce kimse maskesiz sokağa çıkamayacak diye bir tahminde bulunulsaydı, muhtemelen insanlar bunu söyleyene gülerlerdi. Öngörülemeyenleri bir kenara koyarsak eğer, önümüzdeki 30 yılda önemli gelişmelere şahit olabiliriz.